Selam herkese. Bugün sizlerle farklı bir teknikten clutch yapacağız. Aslında bu yarım kalmış bir çalışmamdı. Farklı bir projede kullanacaktım fakat ben bunu ipimin yetersizliğinden dolayı clutch'a çevirdim arkadaşlar. Harika bir clutch yapacağız. Ben bu şekilde uzun bir dikdörtgen parça ördüm. Yani yeterli uzunluğa çıktım. Şimdi bunun ölçüsünü vermek istiyorum öncelikle size. Ütü sonrası tabii ki bu vereceğim ölçüler. Şu şekilde uzunluğumuz yaklaşık 25,5-26 santim. Yani bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Yani buradan zincir yaparak başlıyoruz ve bu şekilde örüyoruz. Şimdi ne kadar uzunlukta çıkmışım onu paylaşayım sizinle. Bakın yaklaşık 40,5 santim kadar bir uzun parça örmüş oldum. Bu teknik gerçekten örmesi çok keyifli bir teknik arkadaşlar. Çift sayıyla başlıyoruz. İstediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz. Farklı projelerinizde bu tekniği kullanabilirsiniz. Belki daha önce bu tekniği uygulamış olanlar olabilir. Seçtiğiniz ipe göre gerçekten duruşu çok farklı oluyor. Ben bu clutch'ımızı Koreka marka rafya iple uyguladım. Ama dediğim gibi ipin kalınlığına göre modelin duruşu yani şu kabarıklığı değişiyor arkadaşlar. Farklı farklı iplerle deneyebilirsiniz. Yani ne kadar kalın olursa o kadar daha kabarık oluyor bu örgümüz. Pamuk makromelerle, polyester makromelerle, kağıt iplerle yani bu rafyayı çift kat uygulayarak yapabilirsiniz. Farklı farklı duruşları olacaktır. Bakın ben tek kat rafya uyguladım. Rafyam çok kalın değil. Koreka rafya ile daha önce çalıştıysanız bilirsiniz. Orta kalınlıktaki bir rafya oluyor. Yani ince mi değil ama çok kalın rafyalardan da yerli rafyalardan değil arkadaşlar. Ve duruşu bu şekilde, kabarıklığı bu şekilde. Çok hoş bir clutch olacağını düşünüyorum. Biraz spontane başladım bu modele. İpim de kısıtlı olduğu için bu ipi yettirmeye çalışacağım. Şu kadar kaldı. Etrafına sık iğne döneceğiz. İpimin yettiği kadarıyla kullanacağım. Şimdi ben dediğim gibi bu şekilde dikdörtgen parçamı çalıştım. Şimdi bunu bir kenara bırakacağım. Bu modeli nasıl oluşturuyoruz ondan bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir makrome ip üzerinden göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben buna başlarken toplam 54 adet zincirle başladım. 54 adet zincirle başladım fakat siz isterseniz daha kısa örneğin bir telefon çantası yapabilirsiniz. Yani daha az ilmekle başlayabilirsiniz veya daha farklı projelerde kullanmak isterseniz şunu söyleyeyim. Her zaman çift sayıyla başlıyoruz arkadaşlar. Yani 54 olur, 56 olur, 60 olur veya 20 olur. Yani çift sayıyla başlamanız gerekiyor. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu modelimiz bir kaydırma, bir tekli trabzan üzerine kurulmuş bir model. Zincir çektikten sonra hemen kaydırmayla başlıyoruz. Bir kaydırma, bir tekli trabzan, bir kaydırma, bir tekli trabzan şeklinde devam ediyoruz. Kaydırmayla başlıyoruz ve kaydırmayla bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir örnek kurulumu olacak. Gerçekten çok keyifli bir model. Şimdi başlayalım isterseniz. Yani küçük bir parçada göstereceğim ben arkadaşlar. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bu Koreka rafya için ben 3,5 milim tığ kullandım arkadaşlar. Siz ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Şöyle bir kilitle başlayalım. Ve normal zincirlerimizi çekiyoruz. Ben şimdi burada toplam 10 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ne dedik? Çift sayıyla başlayacağız dedik. 10 adet zincir çektim. Burada da toplam 54 adet zincir çektim. Şimdi başlıyoruz. Bakın şu şekildeyim. Hiç böyle arka loplara batmayacağız. Normal ön yüzüne batarak ilerleyeceğiz. Şimdi bakın 10. zincirimi tamamlamış oldum. 9. zincirden şu şekilde bakın batıyorum ve bir tane kaydırma yapıyorum.
Gelen zincire tekli trabzan yapıyoruz. Çakma sık iğne de deniyor. Nasıl yapıyoruz? Şu şekilde ipimizden tığımıza doluyoruz bir defa. Zincirimize batıyoruz, ilmek alıyoruz ve üçünden geçiriyoruz. Daha sonra gelen ilmeğe kaydırma yapıyoruz. Daha sonra gelen zincire yine tığımıza ipimizi doluyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Daha sonra gelen ilmeğimize kaydırma yapıyoruz. Daha sonra gelen zincirimize tekli trabzan yapıyoruz. Bir kaydırma, bir tekli trabzan, bir kaydırma, bir tekli trabzan şeklinde ilerliyoruz ve sonunda kaydırma ile bitirmemiz lazım. Şimdi kaydırma yapıyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Ve bakın son ilmeğim kaldı. Buraya kaydırma yapacağım. Böylece ilk sıramı bitirmiş oldum. Bakın şurası benim son tepem. Hatta hemen şurada bir belirleyici koyalım. Ters çevirdiğimizde karıştırmayalım diye. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Bakın buraya belirleyici koyduğum noktaya kaydırma ile başlayacağım. Fakat kaydırmamı bakın nereden yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir tane ilmek var. Karıştırmayın onu. Yani biz şu iç kanattan yapacağız. Bakın şöyle baktığınız zaman şurada bizim tepelerimiz var. V gibi tepelerimiz var. Buraya değil. Bakın şu durumdayım. Şu ön kanada değil, iç kanada batarak yapacağız. İlk kaydırmayla başlıyoruz. Bakın şuraya batıyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 2 tane var. Şu şekilde kaydırıyorum. Kaydırmayla başlıyoruz, kaydırmayla bitiriyoruz demiştim. Şimdi ikincisine geçiyoruz. İpimi doluyorum. Bakın hemen şurada iç kanada batıyorum. İlmek alıyorum ve üçünden geçiriyorum. Bu şekilde tekli trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın şurada gelen ilmeğe iç kanada tığımı sokuyorum, ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi gelen ilmeğe tekli trabzan yapacağım. Bakın hemen yanında. Hiçbir ilmeği kaçırmamanız lazım. Şimdi biraz çıktıktan sonra tam olarak nereye battığınız anlaşılacak ve kendinizi kontrol etmek adına nasıl kontrol edeceğinizi onu da anlatacağım. Birazcık belirginleşsin örneğimiz. Şimdi bakın gelen ilmeğe kaydırma yapıyorum. Şimdi gelen ilmeğe tekli trabzan yapıyorum. Gelen ilmeğe kaydırma yapıyorum. Şimdi burası kritik arkadaşlar. Şimdi bakın buraya sondan bir öncekine tekli trabzan yapıyorum. Ve bakın burada belli ediyor zaten kendini. Şurası benim son ilmeğim. Buralara kaydırma yapıyorum. İlmek alıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 10 zincirle başladım. Şu tepeleri saydığınız zaman 9 olması lazım. Arada bu şekilde kontrol edin arkadaşlar. Çünkü kaçırmaya müsait. Ben de bunda çalışırken bir yerde kaçırmışım. Sökmek zorunda kaldım. Yani bu son ilmekten kaynaklı olarak kaçırabilirsiniz. Ona dikkat edin. Şimdi geldik sıranın sonuna. Ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyoruz. Bakın hemen bu zincirden önce bir tane tepe var. Yani ilk tepemiz var. Çeviriyoruz. Şuraya değil, şuraya. Birazcık şöyle çevirerek zaten görebiliyorsunuz. Şu şekilde alıyorum ve kaydırıyorum. Doluyorum. Bakın gelen ilmeğe sokuyorum ve tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın gelen ilmeğe kaydırma yapıyorum.
Şimdi gelen ilmeğe tekli trabzan yapıyorum. Gelen ilmeğe kaydırma yapıyorum. Gelen ilmeğe tekli trabzanımı yapıyorum. Gelen ilmeğe kaydırmamı yapıyorum. Bakın 2 tane kaldı. Şimdi gelen ilmeğe tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın burada benim son şuna batacağım. Şu kaldı. Ona batacağım ve kaydırmayla bitireceğim. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmekteyim. Şimdi birazcık daha çıkalım. Bir zincir yapıyorum. Bakın zincire değil, gelen ilmeğe kaydırmamı yapıyorum. Bakın şuraya kaydırmamı yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum. Tekli trabzanımı yapıyorum. Şimdi gelen ilmeğe kaydırmamı yapıyorum. Tekli trabzanımı yapıyorum. Kaydırma. Tekli trabzan. Kaydırma. Tekli trabzan. Bakın burada son ilmeğim kaldı. Buraya da kaydırmayla bitiriyorum. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Buna değil, sonraki, bakın bu benim zincirim. Buraya kaydırmayla başlıyorum yeni sırama. Şimdi burada nasıl anlıyoruz nereye batacağımızı? Şimdi bakın şurada tomurcuk gibi bir görüntü var. Bu tomurcuktan öncekine kaydırma yapıyoruz. Bu tomurcuktan sonrakine tekli trabzan yapıyoruz. Bakın tomurcuğun önündeyim. Mesela şaşırabilirsiniz. Bu yani çift kontrol yapın arkadaşlar. Tamam, bir onu yapıyorsunuz ama neyi nasıl yaptığınızı da bilmek adına bunu da söylemek istiyorum. Bakın 2 tane tepe var tomurcuğun üstünde. Tomurcuğun soluna tekli trabzan yapıyoruz. Sağına kaydırma yapıyoruz. Şimdi en son tekli trabzan yapmıştım. Bakın tomurcuğun sağındayım. Buraya kaydırmamı yaptım. Soluna geçeceğim. Burada tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın yeni bir tomurcuk geldi. Şimdi sıra kaydırma. Solundakine tekli trabzan yapıyorum. Geldik son tomurcuğa. Buraya kaydırma yapıyorum. Soluna tekli trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bitirirsem sürekli eksilme olur. Burada benim bakın son bir saklı tepem var. Buraya da batmam lazım ve kaydırmayla bitirmem lazım. Bu şekilde bitiriyoruz. Zaten şu tomurcuklar üst üste gelmesi lazım arkadaşlar. Yani oradan da anlıyoruz. Burada da böyle çizgi gibi yerler var. Onlar da zamanla şuradan da göstereyim. Bakın. Şunlar hep üst üste gelmesi lazım. Çizgi gibi, şöyle bir çizgi gibi. Şu tomurcuklar da hep aynı hizada olması lazım. Yani şaşırırsanız eğer görüntüde zaten bozukluk olacaktır. Oradan da anlaşılacaktır arkadaşlar. Son bir kez gösteriyorum. Bu şekildeyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arada saymanız lazım. Tekrar ediyorum. Saymazsanız gerçekten sökmek zorunda kalırsınız. Şimdi bu küçük parça olduğu için çabuk sayılıyor. Ama büyük parçada saymaktan üşenmeyin arkadaşlar. Çünkü tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Şimdi her zaman zincirle başlıyoruz. Yeni bir sıraya çeviriyoruz. Bakın hemen ilk gelen, bu benim zincirim. Bu benim ilk tepem. Her zaman içten batıyoruz.
kaydırmamızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. Tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın tomurcuğa geldim. 2 tane tepe var. İlkine sağına her zaman kaydırma yapıyoruz. Soluna tekli trabzanımızı yapıyoruz. Geldim diğer tepeye. Sağına kaydırmamı yapıyorum. Soluna tekli trabzanımı yapıyorum. Son tomurcuğa geldim. Sağına kaydırma yapıyorum. Soluna tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın burada saklı bir tane tepem var. Hemen şuradan bakın şöyle çıkartıyorum tığımın ucuyla. İlmek alıyorum ve kaydırıyorum. Çok keyifli bir model arkadaşlar. Gerçekten örmesi çok keyifli. Hele tok bir iple yapıyorsanız, kalın bir iple yapıyorsanız daha tok ve kabarık oluyor. Bakın şöyle kıyaslayacak olursanız makrome iple ve rafiye ile tabii ki görünüşü farklı oluyor. Bunun da görünüşü daha farklı ve daha hoş oluyor. Bunun da kendine özel daha kabarık değişik bir görüntüsü olmuş oluyor. Elinizdeki malzemeye göre her türlü ipten uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi cep telefonu çantası yapabilirsiniz, clutch yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz bu modelle. Gerçekten çok keyifli örümü var. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi çift sayıyla başlıyoruz. Şu örnek üzerinden göstereyim. Bu parçamızı yeterli uzunluğa çıkıyoruz. Bu parçamızı yeterli uzunluğa çıkıyoruz. Dediğim gibi bu modelimi kurarken benim el ayarıma göre ve ipime göre ben 54 adet zincirle başladım. Daha sonra 53 tane sık iğneye düşmüş oldum. Yani şu tepeleri sayarken sürekli 53'tü benim arkadaşlar. O şekilde devam ettim. İpime göre ben bu boyutlarda çalıştım arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir clutch yapacağız. Fakat etrafına sık iğne döneceğiz. Şimdi etrafına sık iğne dönmeyi göstereyim arkadaşlar. Daha sonra çantamızı şekillendireceğiz. Şimdi ben burada kalmıştım. Bakın en son burayı ördüm. Şimdi şöyle yaptığım zaman bir kısım biraz yuvarlak yapacağım arkadaşlar. Yani o köşelerde farklı bir örme planı yapacağız. Farklı bir dönüş yapacağız. Şu köşeyi de çok yuvarlak istemiyorum arkadaşlar. Burası hani böyle yuvarlak olmasın, daha kare gelsin istiyorum. O yüzden bu köşelere farklı bir yöntem yapacağız. Şimdi burada kalmıştık. Burası benim kapak kısmım olacak. Burası da bu şekilde katladığımda şurayı dikeceğim kısım olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Zaten tersi yüzü yok arkadaşlar. Yani her iki tarafta aynı oluyor. Dilediğiniz tarafı seçebilirsiniz. Şimdi bakın son sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi bakın. Şimdi şu şekilde kaldım. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve şuraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya bakın şu noktaya 2 tane sık iğne yapacağım. Daha sonra geldiğim zaman buraya 2 tane sık iğne yapacağım. Şuraya da 1 tane sık iğne yapacağım. Yani 2 1 2 olmuş olacak. Yavaş yavaş yuvarlaklığı sağlayacağız. 2 veya 3 sıra çıkacağım arkadaşlar. 3 sıra yapmayı planlıyorum fakat 2 sırada da bitirebilirim. Şimdi burayı 2 1 2 yapmış olacağız. Şimdi o yüzden buraya 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya 1 2. Burayı bitirdikten sonra zincir yaptım ve 2 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi şuraya bakın, ilk sık iğneye şöyle belli olsun diye belirleyici koyuyorum. Şimdi geçiyoruz buraya. Artık buralara birer tane sık iğne yapacağım.
Bakın yan yana boşluklara sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Şu köşeye kadar geliyorum arkadaşlar. İlk köşemize geliyoruz. Şimdi başlangıcımız burasıydı. Buradan bu şekilde ilerledim. Ne yaptık? Yan yana, bakın yan yana boşluklara sık iğnelerimizi yaptık. Aslında burayı çekmiştim fakat video çekmemiş arkadaşlar. Söktüm tekrar. Anlaşılmaz diye tekrar göstermek istiyorum. Şimdi bakın. En son buraya battım. Şimdi şu köşeye geldim. Bu köşeye 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şu ortadaki ikinci sık iğneye belirleyicimizi koyuyoruz. Bu köşeyi neden 3 ile dönüyoruz? Çünkü burayı biraz sivri yapmak istiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir sivrilik yapmak için. Yani ovallik istemiyoruz. O yüzden 3 ile batıyoruz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ilk gelen boşlukla devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi peş peşe yapıyoruz. İpim inceldi tabii sökünce. Bu şekilde peş peşe kısa kenarı yapıyoruz arkadaşlar. Uzun kenarı tamamladık. Kısa kenarı yapıyoruz. Yine burayı 3 ile döneceğiz. Bazen çekim esnasında böyle aksilikler olabiliyor. Evet, bakın bu şekilde devam edeceğim. Şu köşeye kadar geleceğim. Evet, kısa kenarı da tamamladım. Şimdi sıra sonuna doğru geliyorum. Bakın şu durumdayım. Bakın 1-2 tane boşluğum kaldı. Bunu yapıyorum. Şimdi tam köşedeyim arkadaşlar. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Bu ipimi de içine alacağım. 1 2 ve 3. Yine buraya bir tane belirleyici takalım. Orta noktaya, yani 1 2 3 tanesinden ortasına, ikinciye belirleyicimizi takıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şuradan devam edelim. Bakın gelen boşlukla ipimi de içine alarak devam ediyorum. Şimdi uzun kenarı yapıyoruz. Bakın buraya battım. Şimdi şuraya batacağım. Bakın hemen yanındakine batıyorum. Bakın hemen şuraya batıyorum.
yanındakine batıyorum. Şunu keseyim artık. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Uzun kenarı da bitiriyoruz ve şu köşeye geliyoruz. Uzun kenarı da tamamladım. Şimdi köşeyi döneceğim. Bakın burada 2 tane boşluğum var. Bu da benim 3. boşluğum olmuş olacak. Şimdi bu ilk boşluğa 2 tane sık iğne yapacağım. 1, 2. Şimdi bu köşeye bir tane sık iğne yapacağım. 1. Şimdi gelen boşluğa bakın şuraya 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bakın hafif yuvarlak bir pozisyona girdi zaten. Şimdi gelenlere birer tane sık iğne ile devam ediyorum. Yani son kısma geldik. Bakın başa doğru geliyorum. Kısa kenardayım. Bakın şu şekilde bir yuvarlaklık yaptık. Şimdi şurayı tamamlıyorum. Şu birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar sona doğru geldim. 2 tane boşluğum kaldı. Bu boşluğum benim ilk başladığım boşluğum. Yani 2 tane boşluğum var. İlkine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bu boşluğu atlıyorum ve şu başladığım noktaya kaydırmayla şu şekilde bağlantı yapıyorum. Bağlantı yapıyorum ve buraya tekrar belirleyicimi koyuyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bir zincir çekiyorum. Bakın bu ilmeğe değil çünkü onun içinden geçtim ben. Şu bir sonraki başağın diğer dış kısmına şu şekilde kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tepe var. Bize bakan taraf değil. Diğer taraftan şu şekilde kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırmayı yapmaktaki amacımız bir sonraki turda bakın şuralardan batacağız arkadaşlar. Şuradan batarak biraz sık iğnemizin yüksekliğini yükselteceğiz ve dolgun bir sık iğne yapacağız. Bu da harika bir görünüş sağlayacak çantamıza. O yüzden o şekilde yapıyoruz. Birazcık daha göstereyim. Bize bakan tarafa değil, diğer taraftan. Bakın şu şekilde çizgi oluşuyor.
Evet. Bakın bu şekilde bir görüntümüz olacak. Şimdi ben her tarafa kaydırmamı yapacağım arkadaşlar. Buralara da her birine tek, yani hiç artış yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten mümkün değil artış yapmamız. Şimdi bakın bu köşeyi de göstermek istiyorum. Şu üçlünün olduğu köşe. Bakın 1, 2, 3. Birincisini geçiyorum. İkincisini geçiyorum. Şöyle yine takalım belirleyicimizi. Bakın bu şekilde geçiyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz ve kaydırmamızı bitiriyoruz. Şu köşeye geliyoruz. Şimdi bakın başlangıca geldim arkadaşlar. Bakın birleyicim burada. Burada bir ilmeğim var. Şimdi son kaydırmamı yapıyorum. Şu şekilde belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi belirleyiciyi çıkarttığım noktaya şu şekilde kaydırıyorum. Bakın şu şekilde kaydırıyorum. Bakın bu şekilde köşelerim oluştu. Şimdi aslında üste çıkmam gerekiyor. Yani burası benim son noktamdı. Tekrar koyalım buraya belirleyicimizi. Şimdi bundan sonra bakın bir zincir çekiyoruz arkadaşlar ve hemen şuradan başlıyoruz. Şu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın hemen çizginin altına sokuyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Çizginin altına sokuyorum. Bakın şu noktalara sokuyoruz. Şuralara sokuyoruz arkadaşlar. Şuraya, şuraya, şuraya. Yani maksadımız burada sık iğneyi yükseltmek. O yüzden yapmıştık kaydırmayı. Şimdi bu ipimin gelişi önemli. Dolamadan yapmam gerekiyor. Bakın şöyle uzatın. Rafiye ile çalışıyorsanız şu ipin gelişi önem kazanıyor şu noktada. Düzgün geldiğine dikkat edin. Bakın hemen kesik çizginin altına batıyorum. Bakın burası son battığım nokta. Kaydırma yapmıştım. Hatta şurada birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şurası. Yükseltiyi görüyorsunuz. Burada birleştireceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sıra sık iğneyi dönmüş oluyoruz aslında. Bir sıra kaydırma yapmış olduk. Şu köşede tekrar göstereceğim. Sonra tekrar bu köşede de gösteririm. Ve bu şekilde köşeleri göstererek devam edeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde de kullanmak isteyenler kullanabilir. Gayet düzgün oluyor. Bakın şöyle yaptığımız zaman bakın bu şekilde de gayet harika görünüyor. Ama ben şimdi bunu bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Uzun kenarı bitiriyoruz. Şu noktada buluşuyoruz. Evet, bakın başlangıç noktam burasıydı. Bu kısmı tamamladım. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bakın
keskin köşeye geldim arkadaşlar. Burası kapak kısmındı. Oval yaptığımız kısım, başlangıç yaptığımız kısım. Bu iki köşe normal keskin olması gereken köşelerdi. Ne yapmıştık? Üçüncü ilmeğe belirleyici koymuştuk. Bakın şimdi burası 1, 2, 3. Şimdi o köşeye doğru geliyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ilkine batıyorum. Şurada ortadaki ilmeğe 1, 2, 3, ikinci ilmeğe yine 3 defa batacağım arkadaşlar. Bakın 1, 2 ve 3. Yine şu ikinciye ortadaki ilmeğe belirleyici koyalım. Burası bizim köşeler, yani dönüş köşeleri. Devam ediyoruz. Gelen ilmekle devam ediyoruz. Yine aynı şekilde. Değişen hiçbir şey yok. Bu şekilde sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi kısa kenarı tamamlayacağım. Yine bu köşeye, şu tam köşedeki ilmeğe 3 defa batacağım ve devam edeceğim. Şimdi burayı tamamlayıp şu köşede buluşuyoruz. Evet, bakın köşeye doğru geliyorum. Şimdi yine bu noktaya şurada yaptığım gibi 3 defa batacağım. 1, 2 ve 3. Yine şu ortadakine belirleyicimizi takıyoruz ve devam ediyoruz. Köşeyi geçtik. Şimdi şu uzun kenarı da tamamlıyorum. Şu köşeyi göstereceğim arkadaşlar ve artık finale doğru geleceğiz. Hatırlarsanız burada 2 1 2 yapmıştık. Şimdi hiç artış yapmadan dönüş yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyleyim. Her birine şöyle dikkat edin güzel yapmaya. Çünkü burası kapak kısmımız olacağı için dönüşü güzel olsun. Şu an tam orta noktadayım. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman daha da kıvrılacak, daha da ovalleşecek. Bu şekilde bir görüntümüz olacak. Artık kısa kenara geçtim. Son kenarı yapıyorum. Bu şekilde bir ovallik sağlamış olacağız. Bu arada şu kadar ipim kaldı. İnşallah beni hayal kırıklığına uğratmaz. Üçüncü sırayı geçmeyebilirim arkadaşlar. Geçmeyeceğim hatta. Böylece 2 sıra geçmiş olacağız arkadaşlar. Bu kadar yeterli gelecek benim için. Zaten şöyle ölçtüğüm zaman, bakın şöyle ölçtüğüm zaman 28'e ulaşmış oluyor. Gayet normal bir genişlik.
Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle. Şimdi son kenarı yapıyorum. Şu köşedeki birleştirmeyi göstereceğim tekrar arkadaşlar. Şimdi bakın başlangıç noktasına geldim. Burada yaptığım işin aynısını yapacağız arkadaşlar. Hiç artış yapmadan sırayla her birinin üzerine sık iğnemizi yapıp geçiyoruz. Bakın şurası benim başlangıcımdı. Bir zincir yapıp sık iğnelere başlamıştım. Bakın buraya değil, şuradaki tepeye birleştirme yapacağım. Şöyle kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bu girmiş olduğum tepeyi atlayarak bir sonraki tepeden başlıyorum. Bakın şöyle yine arka taraftan kaydırma yapıyorum. Yine şuraya zincir yaptığımız noktaya koyalım. Şurası bizim başlangıcımız. Yine arka loplara batarak kaydırma yapıyoruz. Bakın aynı şeyi yapıyoruz. Şurada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Her bir ilmeğin tepesine o şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Şu şekilde ve başlangıca geliyoruz arkadaşlar. Ben bunları tamamlıyorum. Şu başlangıca geliyorum. Başlangıç noktasına doğru geliyorum. Şimdi bakın burada bir tane ilmek var. Ona kaydırma yapmayacağım. Çünkü burada ipimi kopartacağım şimdi. Bakın arada bir ilmeğim var. Şimdi birleştirmemizi yapalım. Bakın bir ilmek var. Şimdi şu belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya şu şekilde sokuyoruz. Fazla ezmeyelim. Daha sonra bakın buraya değil şuraya bir ilmeği atlamış oluyoruz. İpin çıktığı noktaya geri dönmüş oluyoruz. Şunu birazcık daha sıkalım. Şuradan bir kere geçireyim. Şu şekilde çantamızı bitirmiş oluyoruz. Evet, şimdi birazdan buraları birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. İğne yardımıyla yapacağız. Daha sonra buraya çıt çıtlarımızı koyacağız. Şu şekilde çıt çıtlarla kapanacak ve artık çantamızı tamamlayacağız.
Her tarafını güzelce ütüledim. Son bir ölçü vermek istiyorum size. Bakın genişliği 2 sıra sık iğne geçmiş olduk aslında. Kaydırma yaparak arada. Bakın genişliğimiz 28,5 gibi. Şu uzun tarafımız 44 santim geldi arkadaşlar. Gayet ideal. Şimdi şöyle yerlerini de belirledim. Bakın şuradan yerlerini belirledim. Siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın ben ayarladığım zaman şu şekilde bu kısım yaklaşık 15 santim. Kapak kısmında yaklaşık 13,5 santim gibi, 13 santim diyebiliriz. Şöyle çok sıkı sıkı yapmayacağız çünkü 13 santim gibi diyebiliriz. Bakın ben bu şekilde ayarladım kapağımı. Yani gayet güzel oluyor. Siz dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Daha geniş yapabilirsiniz. Bunu daha kısa tutabilirsiniz örneğin. Ama ben bu şekilde yapacağım. Bakın şu şekilde ayarlayacağım. Yani artık siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle tutturacağız arkadaşlar. Yerlerini zaten belirledim. Şöyle tutturacağım. Dikerken daha rahat olur benim için. Evet. Ve şimdi artık buradan birleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet, bakın ben bu tarafını diktim arkadaşlar. Şimdi bu tarafını dikeceğim. Şimdi şöyle sadece şu tarafı kalacak şekilde belirleyicimizi şöyle kontrol ediyoruz. Bakın şuradan iğnemi sokacağım. Birazcık gezdireceğim ipimi. Şimdi şuradan sokacağım arkadaşlar. Bakın. Şu iki lobdan geçiriyorum. Bakın şöyle. Şuradan geçiriyorum. Şimdi bakın yanından yine iki lobdan geçiriyorum ve şuraya bağlantı kuruyorum. Şurası ortak noktam bakın. Şimdi birazdan oradan geçeceğim. Şimdi şuradan köşeden geçiyorum. Bunu çıkartıyorum. Yine aynı noktaya bakın şuraya geçiyorum. Zigzag şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim.
Şimdi yanındakinden geçiyorum. Tekrar. Aynı noktadan geçiyorum ama yamuk gibi geliyor arkadaşlar. Biraz daha şöyle kaydırayım olmazsa. Şuradan geçeyim. İlk başlangıç noktalarından birkaç kez geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü oradan aralık kalmasın. Evet, daha iyi oldu gibi şimdi. Geri dönüp tekrar geçiyoruz. Son bir kez geçeceğim. Şimdi artık devam ediyorum. Ne yapıyoruz? Şu iki lobdan ve şu iki lobdan geçiyoruz. Şu kesik çizgiden geçmiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağım? Şöyle göstereyim. Şimdi buradan çıktım. Yanındakinden gireceğim. Bakın şu iki lobdan giriyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Şimdi yanındakinden giriyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Geri döneceğim. Şuradan geçmemiş olduk. Tam böyle karşılıklı gelmiyor olabilir. Geçmediğiniz nokta varsa tekrar geri dönebilirsiniz. Bakın şöyle geçiyorum. Yanına geçiyorum ve karşıya geçiyorum. Yine yanından karşıya geçiyorum. Bakın. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu noktaya kadar geliyoruz. Burayı da dikiyoruz arkadaşlar. Sonra arka tarafa ipimizi geçirip orada ipimizi kesiyoruz. Şimdi ben bu tarafı da birleştireceğim. Aynı bu şekilde birleştirdiğim gibi bakın. Bu tarafı da o şekilde birleştirdim. Yani şu son noktayı da birleştiriyoruz arkadaşlar. İpimizi içeri alıyoruz.
Bu arada çantanızın biraz daha kalıp gibi durmasını istiyorsanız ince bir keçe yerleştirebilirsiniz dikmeden önce ve üzerine astar yapabilirsiniz. Veya çanta beslemesi denilen malzemeyi kullanabilirsiniz. O da tokluk verecektir çantanıza. Hatta çanta beslemesi yaparsanız daha rahat olur. Benim yanımda olmadığı için bu malzemeden ben yapmadım. Ama zaten çok aşırı böyle yumuşak olmadı. Zaten içerisine bir şeyler koyduktan sonra gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Ben bu şekilde kullanacağım bu çantamı. Astarlama ve herhangi bir keçe malzemesi koymadan kullanacağım. Şimdi ben burayı tamamlayıp geri geliyorum. Evet, şimdi mıknatıslarımızı dikeceğiz. Bakın ben bir tanesini bu şekilde diktim. Yerini ayarladım. Bakın şu şekilde kapanıyor. Şimdi bunu da çok dikkatli bir şekilde ayarlamam gerekiyor. Yani 2 adet mıknatıstan oluşacağı için potluk yapmaması lazım. Yani iyi denk getirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın şöyle dikilenlerden kullanacağım ben. İnce olanı kapak kısmına koyuyoruz arkadaşlar. Her zaman o şekilde yapıyoruz. Kalın olan ise buraya alt tarafa koyuyoruz. Şimdi bakın şöyle şununla aynı hizada şöyle şurada olacak benim mıknatısım. Şurada bir yerde olacak. Şöyle bakalım. Bakın çok az şuralardan boşluk kalacak şekilde mıknatısımı ayarlayacağım. Şu şekilde koyarsam tam denk gelecek gibi duruyor. Bakın şu köşeye koyuyorum. Hatta şuradaki tomurcukların sırasında olduğunu söyleyebilirim. Yani oraya koyarsam tam denk gelecek. Şimdi şöyle yerini tespit ettiğimize göre kullandığım iğne ince bir iğne arkadaşlar. Yani şu deliklerden geçecek şekilde ince, fakat şu delik kısmı da ipin geçeceği kadar büyük, ince fakat uzunlamasına büyük bir iğne. O şekilde söyleyebilirim. Yani uygun bir iğne bulmanız gerekiyor arkadaşlar bunun için. Şimdi şöyle yerini tespit etmiş olduğuma göre şurasıydı. Bir daha kontrol edelim. Şöyle yaptığım zaman evet. Şimdi şurası olduğuna göre tam orta kısmına şöyle geçiriyorum, bir kere sağlamlayacağım önce arkadaşlar. Bir yere takıldı tabii ki. Şuradan yapalım. Şöyle elimle tutacağım. Bir kere daha geçireceğim. Şöyle sağlamlayacağım. Şimdi ince kısmı bu tarafa koyacağız. Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Bakın burası mıknatısın olduğu taraf olması lazım. Şöyle kontrollerinizi yapın. Şimdi tam şuraya şöyle yerleştireceğim. Şimdi şöyle başlıyorum. Bakın çıktığım noktaya bakın. Aradan çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani ip belli olmayacak şekilde aradan çıkıyoruz. Yine aradan çıkıyorum. Bir kez daha sokuyorum.
Dış kısımdan belli olmayacak şekilde aralardan sokuyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım çıkartabilecek miyiz? Evet, 3 veya 4 kez geçmeniz yeterli. Son bir kez girersem sağlam olur arkadaşlar ama biraz zor. Evet, sokabildim. Bakın deliğini de kapatmış oldum. Şimdi şuradan belli olmayacak şekilde şuraya yakın bir noktaya gelmeye çalışıyorum. Aralardan giriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bir kere daha giriyorum. Şuradan gireceğim. Evet. Şimdi bir kez daha girmeyi deneyeceğim. Evet, 3 defa girmiş oldum. Son bir kez girmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Bu kadar yeterli.
Bu şekilde dikiyoruz. Şimdi alt tarafı dikerken şuraya bunu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yerleştiriyoruz. Ve güzelce yerini tespit ediyoruz. Bakın tam şöyle olması lazım. Şimdi yeni ipimizi geçiriyoruz. Evet, yerini tespit ettim. Şimdi fazla kaydırmadan şunu keselim. Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Evet, gayet düzgün yeri. Yani kolay gibi gözükse de en zor kısmı diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü onu güzel ayarlayamazsak gerçekten hiç hoş olmaz. Şuradan çıkıyorum. Yan tarafa geçiyorum şimdi. Kamera önünde de biraz daha zorlaşıyor bu işler.
Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın gayet güzel oldu. Şöyle kapanacak. Bakın hiçbir yamukluk yok. Aynı hizada oldu. Yani aslında şu an benim portföy çantam kullanıma hazır. Şimdi bu kadarcık ipim kaldı. Bakalım şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle ince bir sap yapmaya çalışacağım. Belki aranızdan bilenler vardır. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. Daha sonra şu ilk zincirden bir sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Daha sonra ters çeviriyoruz. Bakın şuraya giriyoruz. Bu şekilde ikisinden geçiriyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Bakın şimdi şu ikisinden geçireceğim bu defa. Tekrar şöyle ters çeviriyoruz. Bakın şurada kenarda kalan şu ikisinden geçiriyorum. İlmek alıyorum, şu şekilde uzatıyorum ve ikisinden geçiriyorum. Tekrar çeviriyorum. Bakın çevirdiğim tarafta şu iki ilmekten geçiriyorum. Şöyle ve sık iğne yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Bakın hemen çevirdiğimde görünüyor zaten şurası. Tekrar çeviriyorum. Bakın. Şu şekilde. Tekrar çeviriyorum. Çeviriyorum. Bakın çevirdiğimde hemen zaten şurada görüyorum. 2 tane ilmek. Çeviriyorum. Evet, bu şekilde yaklaşık 1-1,20 kadar eğer ipim yeterse çalışacağım arkadaşlar. Yetmezse belki de elcik gibi kullanırım şurada. Ama sizler bu şekilde sap yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çantamızı artık tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir elcik yaptım. Çünkü çanta sapına ipim yetmedi arkadaşlar. Ben de bu şekilde bir elcik yapmaya karar verdim. Şöyle bir aparatım var. Bakın şu şekilde vidası var. Bakın şöyle vidayla monte edeceğim. Bu boşluğa da şu elciğimi takacağım. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu kadar, geldik bir videonun daha sonuna. Benim paylaşabileceklerim bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten harika bir clutch oldu. Yapmak isteyenler için şimdiden kolaylıklar diliyorum. Size veda etmeden önce yine hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve yorumlarda bulunabilirsiniz. Benim videolarımın daha çok kişiye ulaşması için katkıda bulunmanız beni mutlu edecektir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.